Narsist kişilik bozukluğunun sebepleri arasında bireyin benlik yapısındaki düşük özsaygı, depresif duygu ve düşünceler, kişide ihmale uğramış olan derin bir değersizlik duygusu ve reddedilme hissi gibi kusurlar bulunuyor. Kişi çevreyi ve fikirleri umursamayan, kendinden emin bir görüntü çizse de kendisinden fazlaca şüphe duyarak dışarıdan gelen yorumlarla beslenmeye açık, olumsuz eleştirilere karşı aşırı hassas davranıyor. Bu durumları nedeniyle çevresindekileri, özellikle ilişki yaşadıkları kişiler için hayatı zorlaştırabiliyorlar. Memorial Bahçeli Evler Hastanesi Psikoloji Bölümünden uzman klinik psikolog Arzu Beyri Bey, narsist kişilik bozukluğu hakkında bilgi verdi ve narsist bireylerle ilişki kuranlar için de şu önemli uyarılarda bulundu. Ebeveynlik stilleriyle anne babalık etkileşiminin narsizmin oluşumundaki etkisinin yanında genetik geçişin de %45 ila %80 oranında rol oynayabileceği soğuk, ilgisiz, mükemmeliyetçi ebeveynlerin narsizmin temelini oluşturduğu bilinmektedir. Ancak çevresel ve genetik faktörlerin bir arada etkileşimde olduğu göz önünde bulundurulursa, genetik olarak narsistik geçişe sahip olan kişiler eğer sağlıklı bir aile ortamında büyürlerse, bu eğilimlerinin ortaya çıkması engellenebilir. Ebeveynlerin yanlış ve birbirleriyle çelişen tutumlarıyla çocuklarına dair gerçek dışı ve yüksek beklentileri, fazla eleştirel olmaları, çocuklarının kendilerini rol yaparak daha üstün göstermek zorunda hissetmesine sebep olmaktadır. Çocuk olduğundan daha güçlü, özgüvenli, başarılı durmaya çalıştığında mutsuz ve huzursuz olacaktır. Çocuğun kişisel özelliklerini reddedip ihtiyacını göz ardı eden ebeveynler, aynı zamanda çocuklarını kendi görmek istedikleri şey haline getirmeye çalıştıklarından, bu şekilde eğitilen çocuklar ne yazık ki sadece başarılı olduklarında sevileceklerine inanarak zamanla kendisini büyük bir insan olarak konumlandıracaktır. Bunun yanında abartılı ve yersiz övgü çocuğun narsizmine uzanan ihtişamlı bir özgüven geliştirmesine de neden olarak ailelerin tüm toplumu etkisi altına alan kültürel narsizmi tetiklemelerine de sebep olmaktadır. Aileler çocuklarına duydukları sevgiyi dahi dokunarak, sözlerle, güzel ve sıcak bakışlarla ifade etmek yerine değişen zamana uyarak onların inanmış oldukları muhteşemliklerini haykıran pahalı hediyeler seçerek bu yolu devam ettirmektedirler. Uzman klinik psikolog Arzu Beyri Bey, narsist kişilik bozukluğu belirtilerini sıraladıktan sonra tedavide doktor ve hasta işbirliğinin şartlarını şöyle anlattı. Narsist kişilik bozukluğu olanların öfke tepkileri ve fevri davranışları vardır. Eleştiriye karşı aşırı hassasiyet gösterirler. Çıkarları için başkalarını kullanma eğilimi, kendi çıkarlarını düşünme ve sahip olduklarını abartma durumları vardır. Sahip olmak istedikleri güç, para, güzellik ve başarı gibi şeylerle ilgili gerçek dışı hayaller kurarlar. Başkalarından iyi davranışlar ve ilgi beklerler. Kıskançlık, hasetlik ve aşırı gururlu tavırlar içine girerler. Bunun yanında fedakarlık yapmama, empati yoksunluğu, işbirliğinden uzaklık ve yardım etmeme halleri gözlemlenir. Genellikle her konuda haklı olma çabası ön plana çıkar. Kişilik bozukluklarının çoğunda olduğu gibi narsizmde öncelikle rahatsızlığı kabullenmeme ve inkar durumu oluşabilmektedir. Bu kişileri tedaviye uyumlu hale getirebilmek için kriz anlarındaki depresyon süreçlerini takip ederek destek olmaya yönlendirmeleri doğru bir yöntem olabilmektedir. Genellikle narsist kişiler psikiyatriste depresyona girdiklerinde başvurduklarından ve kişilik yapılarına ilişkin farkındalıkları olmaması sebebiyle terapist bu sorunları çalışmaya başlayıp işgörü kazandırmak için eleştiriye başladığında sert tepki göstererek görüşmeye müdahale edip savunmaya geçmektedirler. Çünkü bu kadar önem verdikleri bir yapının patolojik olduğunu kabul etmek istemediklerinden acıdan kaçmak için terapisti aşağılayarak kendilerini yüceltme yolunu seçebilmektedirler. Doktor ve hastanın ortak çabasını gerekli kılan bu rahatsızlık, kişinin öncelikle durumu ve neyin ötesinin narsizm olarak kabul edildiği, ailede bu tarz bir karakter varsa, karşılıklı manipülasyon yollarının ve pekiştirmenin önlenmesi, kişinin benlik saygısı korunarak gerçek ve yapay benlik arasındaki ayrımların analiz edilmesi, içgörü kazanma çalışmaları,
Gerekirse ilaç desteğiyle ruhsal durumun desteklenerek terapilerle esas içeride temelde eziklik ve yalnızlık hissettiren noktaların onarılması amaçlanmaktadır. Narsist biriyle birlikte olanlara önerilerde bulunan psikolog Arzu Beyri Bey şunları kaydetti. Narsist bireyler benliğe dair algıları tehlikeye girdiği zaman başarısızlıkları konusunda diğerlerini suçlama, öfke ve saldırganlık göstererek her daim güçlü ve en iyisi olduklarını hissetmek isterler. Çoğunlukla çevresindekilerden daha akıllı, başarılı olduğuna inanan birey, ilişkilerinden yeterli ilgiyi görmüyorsa bu ilişkileri kendisi için sıkıcı ve gereksizdir. Yaşadıkları tüm başarısızlıkların tesadüfi ve kendisiyle alakasız olduğunu düşünen narsist, başkalarını buna ikna etmede de ustadır. Yaşadıkları başarısızlıkların şans eseri ve kendisiyle alakasız olduğuna inandıklarından diğer kişileri de buna kolayca ikna edebilirler. Partnerlerinin eleştirilerine aşırı olumsuz tepki göstermenin yanında destek almaları durumundaysa bu destek zamanla sıradan gelmeye başlayacağından bu sefer de doyumsuzluk duygularıyla yüzleşeceklerdir. Narsist bir bireyle birlikte olan partnerlerin dikkat etmesi gereken noktalar ise şunlardır. Bu sağlıksız bakış açısını pekiştirecek ve yayılmacı davranacak şekilde sınırlarını suistimal ettirmemeleri gerekir. Gerçekçi sınırlar çizerek kendi alanlarına saygı duyulması gerektiğini kararlarından esnemeden göstermelidirler. Narsistik bireylerin sağlıksız ve manipüle edici tutumlarına kapılmadan doğru ve sağlıklı iletişim kurma çabasında bulunmalıdırlar. Narsistik kişiye alan ve özgürlük tanıyarak kendisini kısıtlayan kişiler, narsistik kişinin bu alana yayılarak ilişkideki güç dengesini gittikçe kendi lehine bozacağını unutmamalıdır. İstedikleri olmayınca sinirlenen, beklentileri karşılanmayınca kapris yapan ya da soğuk duvarlar örebilen, anlaşmazlık durumunda amacı sorunu çözmekten çok, kendi istediğini elde etmek ve haklı çıkmak olan, ilgisizlikle partnerini cezalandıran narsist kişiler için değişim genellikle çok zor olur. Bu yüzden boşanmaya varan sonuçları da göze alabilmek gerekebilmektedir. Kibirli kişiler sıradanlıktan korkarlar. İçindeki büyüklük duygusunu terbiye etmeyen bir insanın psikolojik olgunluğa erişemeyeceğini kaydeden Profesör Doktor Nevzat Tarhan açıklamasına şöyle devam ediyor. Büyüklük duygusu yemek, içmek, üremek gibi insana kodlanmıştır. Narsizm duygusu en çok olan varlıklar çocuktur. Çocuklar dünyayı kendi etraflarında dönüyor sanırlar. Büyüdükçe sevgi yatırımlarını diğer nesillere, anne babalarına, hayata, yaşam felsefesine, varoluşa ve yaratıcıya yaparlar. Böyle durumlarda sevgi kaynağını doğru yönetmiş olurlar. Narsistik kişi bütün yatırımını kendine yapar. Freud şizofreniye de sekonder narsizm demiş. Şizofren kişi kendi dünyasında yağmurlar yağdırır. Hastalık olan budur. Akıl sağlığı yerinde olduğu halde kişinin kendini özel, önemli ve üstün gören bir kimse kibir özelliğini taşır. Kibirli kişilerin arkasında müthiş bir korku vardır. Bu sıradan olma korkusudur. Onun için sıradan olmaktansa hiç yaşamayayım der. Narsistik yaralanma dediğimiz yaralanma yaşar. Onun için başarısızlığı tolere edemezler. Dünyada intiharın artış sebeplerinden birisi de narsizmin bir illet şeklinde küresel olarak yayılmasıdır. Kendini yeryüzü tanrısı gibi gören bir insanın her şeyi kontrol etmeye gücü yetmiyor.